Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde Saint John Kilisesi'ni ve Açık Saray Müzesi'ni gezeceğiz. Beğeneceğinizi umuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi Karşı Kilise diye bir kiliseye geldik. Yine Gülşehir ilçesinde bir peri bacasına oyulmuş. Girişi buradan, bakalım. Girelim, gezelim. Aziz Can Kilisesi, Nevşehir iline bağlı Gülşehir ilçesinde yer alır. Kilise, apsesinde yer alan yazıta göre 1212 yılına tarihlenmektedir. Saint Jean Kilisesi, bir peri bacasının içine 2 katlı olarak oyulmuştur. Alt katında kilise, şarap mahzenleri, su kanalları ve mezarlar, üst katındaysa duvarları İncil'den alınmış sahnelerle süslenmiş bir diğer kilise bulunmaktadır. Alt kata ait kilise, tek apsisli ve haç planlı olup, haç kolları beşik tonozludur. Merkezi kubbesi çökmüştür. Süslemelerde kırmızı aşı boyasıyla doğrudan ana kaya üzerine stilize hayvan, geometrik şekiller ve haç tasvirleri resmedilmiştir. Üst kattaki kilise ise tek apsisli ve beşik tonozludur. Niş tonozlarında ve cephelerinde bitkisel ve geometrik motifler tercih edilmiştir. İsa peygamberin hayatını içeren sahneler, bantlar içinde ve filizler halindedir. Siyah zemin üzerine sarı ve kahverengi renkler kullanılmıştır. Burada da kilisenin devamında bir şeyler var ama. Kilisenin çevresi, İde ağaçları, peri bacaları falan. Kilisenin dışarıdan görünüş. Evet arkadaşlar, Saint Jean Kilisesi'ni de gezdik. Saint Jean nasıl okunuyorsa, John mu, Jean mı, Jean mi? Orayı da gezdik. Şimdi açık Şimdi Açık Saray Müzesi'ne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 2,3 kilometre bir mesafe var.
Evet arkadaşlar, Açık Saray Müzesi'ne de geldik şu anda. Burası da peri bacası gibi oyulmuş kiliselerle falan dolu. Şimdi hepsini gezeceğiz işte tek tek. Alan birmiş burası. 30 metrelik bir alan. Kiliseler başladı şimdiden. Kapadokya'nın gizli kalmış köşelerinden Açık Saray, şehrin en mistik yerlerinden biridir. Tarih bilimcilerinin yaptığı araştırmalarca, milattan sonra 960-965 yılları arasında Bizanslılar tarafından yapıldığı anlaşılan Açık Saray, Bizans İmparatoru Nikeforos Phokas'ın askerleri tarafından kullanılır. Tüf kayaların oyulmasıyla oluşturulan sayısız odadan meydana gelen yapı, ihtişamıyla göz doldurur. Yemek salonları, kişisel odalar ve pek çok kilise ile manastırın yer aldığı saray, yapıldığı dönemin yerleşkeleri arasında ihtişamıyla kendine hayran bırakır. Burası da alan 2'ymiş arkadaşlar. Şu karşısı. Şimdi alan 2'ye bakacağız. Kapadokya'nın tek örneği Mantar Kaya'yı da kapsayan yer, aynı zamanda Gül şehrinde simgesidir. Yine bir kilise. Buraların kilise olduğu belli de ne kilisesi, adı ne, sanı ne zaman kullanılmış hiçbir bilgi yazmamışlar. Sadece alan 1, alan 2 diye ayırmışlar. Yukarıda da var ama yukarı çıkış biraz zor. Bu gezdiğimiz yer alan 2 idi. Şimdi alan 3'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burası da alan 3. Yalnız içerisi çok serin. Küfür küfür esiyor. Bugün dışarısı 33 derece mi, 35 derece mi ne, öyle bir şeydi. İçeride var ya, nasıl serinletiyor insanı. Oh Allah. Burası da alan 3'ün başka bir kilise bölümü. Şu oyuklar sanırım güvercin yuvası gibi bir şey. Hani bunlar eskiden güvercinle haberleşiyorlardı ya. Buralar güvercin yuvası olduğunu tahmin ediyorum. Karşıda gördüğünüz yer alan 4 sanki sanırsam. Şimdi birazdan o tarafa da geçeceğiz zaten. Alan 3'ü bitirelim. Bir tane büyük, 2 tane küçük kabir alanı kazımışlar. Bir çeşit sunak mıydı acaba, neydi? Hani bu Hristiyanlar mum dikiyorlar ya bir şey sunağın önünde. Öyle bir şey mi acaba burası? Buradan burası bir zamanlar, en son zamanlarda kullanılmış, belli bak, duvar örmüşler buraya. Yani yeni kullanılmış. Sonra müzeye çevrilince galiba şey yapmış. Büyük ihtimal ahır olarak kullandılar buraya. Bayağı büyükmüş ama. İçerisi çok güzel ve serin. Kışın yazın hiç klima sıkıntısı çekmemişlerdir burada kesin. Oldukça serin.
Bu da alan 3'tü arkadaşlar. Şimdi alan 4'e doğru gidelim. Ben bunların hepsini size bilgilerini ulaşabilirsem dış ses olarak koyarım arkadaşlar. Sanırım birkaç bir şey bulmuştum burası hakkında internetten. Tabii genel olarak anlatıyor. Böyle her bölgenin ne olduğunu anlatmıyor da. Alan 4 burası arkadaşlar. Az önce şu tepeden alan 3'ün tepesinden bakmıştık. Yani hemen altı alan 4'müş. Şu diğer taraf, karşı taraf alan 5 oluyor. Şimdi 4'e bakalım, ardından 5'e geçelim. Evet. Burası alan 4. Burası hayvan ahırı olabilir. Şunlar hayvan yemliği gibi duruyor aynı. O zamanlar hayvan ahırı olarak kullanılmış olabilir. Yani kümes de olabilir. Çünkü tavuklar orada yumurtlar. Başka bir şey de olabilir. Benimki sadece tahmin. Burası da bir binaymış. Ya da kilise yıkılmış. İğde ağacı çıkmış. Kilisenin içinden. Tabii kilise yıkılmıştı. O zamanlar yoktur büyük ihtimalle. Kültür Varlıklarını Koruma Başkanlığı ve Nevşehir Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yapı, günümüzde bir müze olarak hizmet verir. Burasının adı Altı Sütunlu Manastır'mış. 64 ada 4 parsel. Altı Sütunlu Manastır. Tarihi ve mimari açıdan oldukça değerli olan Açıksaray Müzesi, günümüzde Nevşehir'in saklı güzelliklerinden biridir. Açıksaray Müzesi, 10. yüzyılda tamamlandığı dönemde önemli piskoposluk merkezlerinden birisi olur. Uzun yıllar şehirdeki ve Anadolu'daki Hristiyan vatandaşlara hizmet eden bu yer, mistik havasıyla hala insanları etkiler. Dördüncü bölümü de gezdik. Şimdi 5. bölümü gezeceğiz. Bu da 5. bölge. Şeyler yazıyor. Karşı tarafa geçit var ama çok alçak. 5. bölgeyi de gezdik, bitirdik arkadaşlar. Şimdi bakalım gezecek başka bir yer var mı? Yoksa buraya kadar mı? Karşı taraf da aynen olduğu gibi kaya oyma yerleşkeler. Dahası da var. Biter mi? Burası neymiş? Alan 6. Burası da kemerli bir yapı yalnız.
Kemerler kolonlar kırılmış ama kemerler belli oluyor. Burası da alan 7. Yukarı çıkıyormuş ama kapatmışlar mı, yolu kapanmış, çökmüş de mi kapanmış bilmiyorum. Tıkanmış orası. Daha bu kayalar kim bilir nereye kadar gidiyor. Hepsi oyulmuş. Ama müze buraya kadardı galiba. Evet arkadaşlar, Açık Saray'da gezdik. Burası işte gördüğünüz yer Açık Saray. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölümden buraya kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.